Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün soğuk baklava tarifi vermek istiyorum. Durdukça lezzetine lezzet katan şahane bir baklava tarifi. Mutlaka tarif defterinize ekleyerek bu tarifi deneyiniz. Hiç bekletmeden direkt tarifimize hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta karıştırma kabına alınır ve karıştırılır. Ve pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine yarım paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Biraz un ilavesi yapılır. Bir fiske tuz eklenerek karıştırılır. Evet, elediğim unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuruyorum. Toplamda 3,5-4 çay bardağına yakın un kullandım. Kontrollü bir şekilde ilave edin. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Evet, hamur toparlandıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve pürüzsüz olana kadar 5-6 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur yoğurmaya dikkat edelim. Baklavalarda yumuşak hamur yoğrulması açılırken kolaylık sağlıyor. Bu püf noktasını dikkat edelim. Evet, gördüğünüz gibi yumuşacık pürüzsüz bir hamur yoğurdum. Hamuru iki eşit beze ayırarak elimle uzaltıyorum. Bu tariften 2 tepsi baklava çıkacak. Evet, hamuru uzattıktan sonra 16 eşit bezeye keselim. Evet, bezeleri kestikten sonra pürüzsüz olana kadar yuvarlayalım. Un serpilmiş bir borcama alalım. Bezelediğimiz baklava hamurlarının üzerine tekrardan un serpelim. Üzerini kapalı bir şekilde en az 2 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlenen bezeler kolay açılacağı için baklava yapmak kolay olacaktır. Bu püf noktasını da dikkate alalım. Evet, bezelerden 2 tanesini tezgah üzerine alalım. Nişasta ve un karışımı ile üst üste alınarak bezeler bir oklava yardımı ile ince olana kadar açalım. Bu baklava hamuru normal baklava hamurlarından daha kolay açıldığı için kısa sürede baklava hamurlarını açması kolay oluyor. İlk aşamada küçük oklava ile devam ediyorum. Daha sonra büyük oklavaya geçiyorum. Evet, baklava hamuru ince olana kadar açmaya devam edelim. Evet, yufkamı büyüttüm. İncecik oldu. Fırın tepsisinin ayarında üzerine alarak ölçüsünde kesiyorum. Kestiğim parçaları fırın tepsisine döşeyerek
şekil veriyorum. Bu yöntemle baklava yapmak gerçekten çok kolay. Baklava yapmayanlar bile kolaylıkla yapabilir. Hamuruyla, açmasıyla gayet kolay bir tarif. Tekrardan 2 beze alıyorum üst üste. Ve ince olana kadar açmaya devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi gözlerinizin önünde kısa sürede baklava hamurunu açmak gayet kolay. Yumuşak hamurun yoğrulmasından dolayı baklavamız çok kolaylıkla açılıyor. Evet, açtığım baklava yufkasının üzerine tekrardan aynı tepsiyi alıyorum. Ölçülerini de keserek üzerine döşeme yapıyorum. Evet, son yufkamı da döşedikten sonra 4 bezeden sonra, yani tam ortasına bolca iri çekilmiş ceviz koyuyorum. Cevizlerini Antep fıstığı veya fındık, badem de kullanabilirsiniz. Bolca ceviz serptikten sonra ince rendelenmiş 150 gram beyaz çikolata gezdiriyorum arasına. Eğer elinizde beyaz çikolata yoksa koymayabilirsiniz de, tercihe bağlıdır. Evet, 2 bezemi tekrardan üst üste alarak ince olana kadar açmaya devam ediyorum aynı teknikle. Evet, yufkam büyüdükten sonra tepsimi üzerine alarak kesiyorum ve üzerine döşeme yapıyorum. Ve bir tepside 8 beze kullanıyorum. Son 2 bezemi de üst üste alarak ince olana kadar açmaya devam edeceğim. Açtıktan sonra tepsimin üzerine alıyorum. Keserek üzerine döşeme yapıyorum. Bu en son kat olacağı için dikkatli bir şekilde keselim. Muntazam olsun üzerindeki yufkalar. Evet, son yufkayı da üzerine aldıktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde iri kareler halinde baklavamı kesiyorum. Baklavayı keserken dibine kadar kesilmesine dikkat edelim. Bu baklavanın özelliği
iri kareler olması. Küçük kesmeyelim. Daha büyük kesebilirsiniz ama bundan küçük kesmeyelim. Evet, baklavamı kestim gördüğünüz gibi. 250 gram tereyağımı erittim. Köpüğünü alarak süzdüm. 200 gram sıvı yağ ekleyerek karıştırıyorum. Baklavanın üzerine yarısını döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayalım. Kalanını da diğer tepsi için ayırdım yağı. Şerbetini hazırlayalım. 3,5 su bardağı toz şekere 1 su bardağı içme suyu ekleyelim. Şeker eriyene kadar karıştıralım ve ocağın üstüne alalım. Sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Şerbeti ısınması yeterli. Kaynatmadan altını kapatalım. Önceden ısıttığımız 170 dereceli alt üst fırında ilk 20 dakika 170 derecede pişirelim. Üzerine bir tepsi kapatarak baklavamızı daha sonra 160 dereceye indirelim. Evet, baklava şerbetine 3,5 su bardağı soğuk süt ekleyelim. Şeker eriyene kadar tekrardan karıştıralım ve soğumaya bırakalım şerbetimizi. Evet, aynı ölçülerde bir tepsiye 8 bezeyle tekrardan aynı baklavayı yaptım ve üzerinin yağını döküyorum. Yağını çektikten sonra üzeri kapalı bir şekilde buzdolabına kaldıracağım. Daha sonra pişirmek için. Evet, 1 saat 20 dakika 160 derecede pişen baklavamı fırından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi üzeri fazla kızarmadı. Hafif beyaz olacak şekilde pişirdim. Sıcak baklavaya soğuk şerbetimizi dökelim. Şerbetin hepsini dökerek 1 saat en az şerbetini çekmesini bekleyelim. Benim vaktim yoktu, 1 saat beklettim. Daha fazla bekletirseniz daha güzel olacaktır. Durdukça şerbetini çeken, lezzetine lezzet katan şahane bir baklava tarifi. Hiç abartmıyorum. Yiyen herkes tarifini soruyor. Evet, şerbetinin tamamını döktükten sonra şerbetini çekmesini bekleyelim. Üzerine kakao serpelim. Kakao yerine Nesquik de serpebilirsiniz. Rengi biraz daha açık olacaktır. Her tarafına gelecek şekilde kakao serptikten sonra ince rendelenmiş sütlü çikolata serpelim. Çikolata serptikten sonra Antep fıstığı serpelim tekrardan her dilimin üzerine. Baklavamızı en az bir gün buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Ertesi günü servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.